Yalan dünyayla sanal dünya arasında sıkıştığımız bu dönemlerde herkes en az bir konu hakkında başarılı olmak istiyor. Bunu da kendisi için değil de başkasının rızasını, beğenisini kazanmak için istiyor. O da çok ayrı bir konu. Peki başarılı olma korkusu diye bir şey duydunuz mu? Bu aralar kendi üzerime düşünüyorum ve kendi üzerime düşünürken bazı şeyler, bazı tespitler edindim. Belki size de bir ışık olur umuduyla bu videoyu çekmek istedim. Düşündüğüm zaman önüme çıkan bazı fırsatları kendi isteğimle aslında sabote ettiğimi fark ettim. Yani aslında kendimi sabote ediyorum. Mesela nasıl oluyor bu? Bir fırsat önüme çıkıyor gibi oluyor diyelim. Ben hemen onun güzelliğini görmek yerine, onu kabul etmek yerine hemen bunu kabul etsem, bundan sonrasında şöyle olur mu, böyle olur mu, bunu nasıl yaparım gibi daha çok engelleri düşünüyorum. Sonraki aşamasında belki de önüme hiç çıkmayacak olan ihtimalleri düşünüp o fırsatları aslında bir şekilde kabul etmiyorum gibi. Kendimi sabote ediyorum. Aslında kendi yoluma taş koyuyorum. Böyle bir şey de var. Yani biz genellikle insanları suçluyoruz değil mi? Hani ben de belli bir döneme kadar hep hayatımdaki kötü şeyler için insanları suçladım. İnsanları suçluyorsun, olayları suçluyorsun, kaderini suçluyorsun, yaratıcıyı suçluyorsun. Ama şöyle bir farkındalığa eriştim bir süredir. Aslında kişi hep kendini sabote ediyor. İnsanın olduğu her konu, duyguların olduğu her konu aslında çok karmaşık ve çok katmanlı. Yani bir tek şudur diyemiyoruz. Matematik gibi değil. 2 + 2 4 eder gibi bir durum değil. Çok karmaşık. Çocukluk dönemleri var, büyüdüğün aile var, başına gelen olaylar var. Belki de sadece bir söz, bir cümle seni hayatını şekillendiriyor, karakterini şekillendiriyor ve seçimlerini buna göre yapıyorsun. Yani bir şeyleri kabul etmek, bir yola girmek, bir şeyleri kabul etmemek, o yola girmeyi tercih etmemek de zaten bir seçenek. Peki biz bu konulara nasıl karar veriyoruz? Başarılı olma konusu bizim zihnimizde nasıl şekilleniyor? Şimdi tekrar bana dönecek olursam bir anıyı hatırlıyorum. Aslında çok fazla anı da hatırlamam. Siz bu konuda nasılsınız bilmiyorum. Yani geçmişe dair bazı insanlar 4-5 yaşına kadar hatırlar ve bunu çok net bir şekilde anlatır. Bense geçmişi düşündüğüm zaman çok önemli olaylar da dahil olmak üzere daha silik hatırlıyorum. Belki de bu kendimi koruma mekanizmasıdır. Sizde nasıl durum? Siz geçmişi hatırlar mısınız? Şöyle bir şey hatırlıyorum yani bu konuları düşündüğüm zaman. Daha küçüğüm, ilkokul zamanları Yakar Top diye bir oyun var. Bilen biliyordur. 2 gruba ayrılıyorsunuz. Ortada insanlar var. Topla onları vurmaya çalışıyorsunuz. Vurulan oyundan çıkıyor falan. Şöyle bir kare hatırlıyorum. Ben ortadayım. Artık herkes çıkmış. Ben sona kalmışım. Yani başarmışım değil mi? Hani bir yere kadar ve o son bir oyun oynanacak herhalde artık. Bir sayı var. O sayıyı tutturana kadar hani beni vurmaya çalışacaklar. Öyle bir şey. Ve ben son kaldığım için hani sevineceğime ağlamaya başladım. Evet, ağlamaya başladım. Hani son ben kaldım. Ağlamaya başladım. Yani şu an düşünüyorum bunu neden yaptım? Galiba şunun içinde. Son ben kaldım. Takımım benden bir şey bekleyecek. Belki ben kendimden bir şey bekleyeceğim. Ya başaramazsam diye düşündüm. Ve ağladım. Onu devam ettirmek istemedim. Çünkü kimseye mahcup olmak istemiyordum. Ne kadar saçma bir düşünce. Ama işte bunun altında yatan sebepler ne? Yine kendimle alakalı hani bir eksikliklerimi, yanlışlarımı, hatalarımı düşündüğüm zaman aslında bunun özüne ve derinine inmeye çalışıyorum. Yani konu biraz başarıdan çıkmış gibi gözükebilir ama inanın ki size dediğim gibi insan duyguları çok karmaşık. Ve hala da bunu yaşadığımı fark ediyorum. Yani nedir o tam böyle başarıya gidecekken beni durduran, beni evhamlandıran şey? Mahcubiyet mi? Başarılı olamam korkusu mu? Mükemmel yapma isteği mi? Hani ben kendimi yetersiz görmek mi? Özgüven eksikliği mi? Duygularımın çok fazla ön plana çıkması mı? Nedir o durum? Başarılı olmaktan evet korktuğumu fark ettim ve belki de birçok fırsatı bu sebeple erteliyorum, reddediyorum, görmezden geliyorum. Bence bu birçok kişide var. Ve böyle insanların ortak özelliklerini bugün düşündüğüm zaman daha çok böyle duygularıyla hareket eden insanlar olduğunu düşünüyorum. Size başka bir örnek daha vereceğim. Konuları karmaşık anlatıyorum gibi gözüküyorsa kusura bakmayın. Ama o kadar çok şey düşünüyorum ki ve olayları yani size her yönden anlatmak istiyorum. Yani sadece bir yönden değil. Hani bu var, böyle de bir şey var diye anlatmak istiyorum. Neyse örneğime geçeyim. İlginç bir örnek bu. Şimdi 2 kişi var, 2 kardeş bunlar. Tanıdığım 2 kişi. Bu insanlar hayatta bir hedefe kilitlendiler. Ben çocukkenden biliyorum yani. Gözlemlediğim kadarıyla. Bu 2 kişi hep zenginlik hayalleri kuran insanlardı ve hep
o şekilde hayatlarını dizayn ettiler. Ve en sonunda ne oldu biliyor musunuz? O giden yolları da biraz anlatıp üzerine konuşacağım ve bunu elde ettiler ve bunu aslında kendi çabalarıyla elde etmediler. Gerçekten de çok zengin 2 kişiyle evlendiler ve şu an yani bir tanesi gerçekten hani bulunduğu ilin hani bayağı bir zengin bir ailenin kızıyla evlendi. Bu ikisi de erkek bu arada. Diğeri de yine aynı şekilde zengin bir kızla evlendi. Şimdi şuradan şu sözü söyleyeceğim. Başarılı olma yolunda her şey mübahtır diye bakanlardansanız başarılı olma ihtimaliniz evet biraz daha fazla oluyor. Hatta birazdan daha fazla oluyor. Fakat bu yolda her şey mübah değildir. Etik değerler, ahlaki değerler, insanların haklarına girmeme veya sadece sizin karakteriniz buna müsait değildir gibi etkenler de var. Diyorum ya, insan çok karmaşık. Şimdi yine bu örneğe gelecek olursak. Aslında bu örnekten de kendimize olumlu anlamda, hani bunu olumsuz bir örnek olarak anlatıyorum bu arada. Çünkü hani yaşı küçük olan beni dinleyenler de var. Hani şey gibi algılamayın, işte bu bir başarı hikayesi. Evet, bu bir başarı hikayesi olarak anlatıyorum ama her başarı hikayesi de güzel değildir bence. Bunu olumsuz bir başarı hikayesi olarak anlatacağım ama bu olumsuzluktan da kendimize bir pay biçeceğiz. Geliyorum Sadet'e. Bu insanlar kendimi bildim bileli orta halli bir ailenin çocukları bunlar. Anne baba da aslında bu düşüncede, bu yapıda. Çünkü anne baba da işin sonunda bulunduğu konumun çok üstüne geldiler, çok üstüne çıktılar. Bunu evet çaba, istikrar, disiplin ve hedefe odaklanma olarak görebilirsiniz. Bu iki insan hep zengin insanlarla arkadaşlık yapmayı tercih ettiler. Ama ne olursa olsun mesela belki de hani siz izleyenler benim yapamayacağım şeyler bunlar. Gidip bir insanla arkadaşlık yaparken kriterleriniz vardır değil mi? Hani karşılıklı bir saygı, sevgi içerisindeyseniz, ortak paydalarınız varsa onunla konuşup arkadaşlık yapmak istersiniz. Ama benim gözlemlediğim kadarıyla bu insanlar hani onların böyle kaba tabiriyle ayak işlerini yapmak dahi olsa o muhitlerde o insanlarla arkadaşlık yapmaya devam ettiler ve sonrasında hedeflerine ulaştılar. Şöyle bir söz de var. Hoşuma gidiyor. Bunu olumlu anlamda alacağız. Diyelim ki elma yemek istiyorsunuz siz ama elma ağacına uzanacak fiziksel gücünüz yok diyelim. Ama bir elma ağacının altına oturursanız, sadece oturursanız elma ağacının yanında rüzgar bir tane elma düşürür. Siz de ondan nasiplenirsiniz. Mantığı anladınız mı? Yani sen istediğin şeyler var diyelim. Herkesin değişebilir. Kariyer, başarı, işte zenginlik neyse ne. Sen onun olduğu enerjilerle, onun o getirdikleri yollarda zaman geçirirsen bunu elde edebiliyorsun. Bunu elde edebiliyorsun. Nitekim de bu başarı hikayesi tırnak içerisinde onların başarı hikayesi bununla oldu. Peki biz buradan ne çıkartacağız kendimize ders olarak? Tabii ki disiplindir, çok çalışmaktır. Bunları artık söylemeyeceğim. Şöyle bir şey var. Kendine güvenmek. Kendine güvenmek. Bak bunu çıkartacağız bu insanlardan. Bu insanlar çok fazla özgüvenliydiler. Kendilerine çok güvenleri vardı. Atıyorum 5 üzerinden değerlendirelim. İşte her şeyleri, bütün özellikleri bu insanların aslında 2 idi. Ama kendilerini 4 gibi hissedip 4 gibi hareket ettiler. Ama başarılı olmaktan korkan, daha böyle geri planda duran, daha mütevazi insanlar aslında 4 ama kendini 2 gibi görüyor ve 2 gibi hareket ediyor. İşte bu bir hata. Bu bir hata. O yüzden başarıya giden yolda hani disiplindir, çok çalışmaktır bunları söylemeyeceğim. Daha bilinmeyen bir şey, daha pek bakılmayan bir yönden bakıyoruz ya biz bu kanalda. Bir, kendinizi tanımanız gerekiyor. Kendi kapasitenizi tam bilirseniz, kendinizi iyice anlar ve tanırsanız kendinize güveniniz de artar. Siz kendinizden bir haberseniz, ne yapıp yapamayacağınızı bilmiyorsanız, bilgili de olsanız hani onu anlamlandırmıyorsunuz ya kafanızda. O yüzden siz özgüvenli olamıyorsunuz. Ama diğer kişi öyle bir özgüveni var ki, bu iş hayatında da böyle. Hani 4 gibi, 5'te 5'lik gibi hareket ediyor ve bir süre sonra gerçekten de insanlar onun öyle olduğunu düşünüyor. Onun öyle olduğunu düşünüyor. Birincisi kendimizi tanıyacağız bu yolda. Ne yapacağız, ne yapamayacağız. Mesela yine bir örnek. Şu an dünyanın en zengin insanı kim? Elon Musk değil mi? Jeff Bezos ikinci, belki o adam birinci olacakken işte boşanma süreçleri işte gibi karısına bir miktar para veriyor falan. Bu ek bilgiydi. Neyse. Şimdi bu adam
kendini adamış, işte başarılı olmuş. Tabii yeni dünya düzeninde aslında her şey böyle çok idealize değil elbette ki. Yani bu tarz insanların muhteşem başarılarının altında başka yapılarının onları desteklemesi vesaire olsa da yine de kötü işler yapıyor olsalar da bazen insanlık adına başarılı mı? Başarılı. Tamam, başarılı. Şimdi ben diyelim, kendimden örnek vereceğim. Dünyanın en zengin insanı olacağım desem bu çok böyle ütopik bir ideal, bir başarı hedefi olacak benim için. Ama ben desem ki YouTube'da, Instagram'da hani çok yüksek abone sayısına erişeceğim ve birçok kitleye ulaşacağım, insanlara işte kendimi anlatacağım falan. Bu çok ütopik. Hani şu an kanalım küçük olmasına rağmen uzak bir hedef gibi gözükse de ütopik bir hedef değil. Veya kendime bir iş yeri açacağım desem bu konuda hani sebat ederim, çalışırım, çabalarım vesaire. Bu da çok ütopik bir hedef değil. Kendimi tanımam, kapasitemi anlamam gerekir. Ama işte çok iyi bir dağcı olacağım desem bu kendimi tanımamakla alakalı. Çünkü ekstrem sporlarla bir alakam yok, isteğim yok, belki yeteneğim yok. Bu da alakasız bir hedef olacak benim için. Yani kendimizi tanıyoruz. Ve o konuda özgüvenli olacağız. Özgüven kazanacağız. Yapabileceğimizi bileceğiz ve hedefe odaklanacağız. Ve istediğimiz her neyse o alanlarda aslında o enerjileri alacağız. Ya enerji deyince kimi şey diyor, enerji diye bir şey yok. Neyse siz enerji demeyin, ne deyin? Onun havasını deyin yani. Aslında kelimelere çok takılmayın. Ne anlatmak istediğime odaklanın bence. Yani ben böyle bir çevre kurarsam kendime, mesela diyelim ki daha çok kanalımı büyütmek için şunu yapabilirim. Belki yüksek takipçili, benden iyi olan, mesela kendime yakın gördüğüm, tarzıma yakın gördüğüm insanlara mail atabilirim. Onlarla hani video çekme talebinde bulunabilirim. Ama bunu yapmıyorum. Daha pasif kalıyorum, geri kalıyorum. Hani bu ağacın altında durma mevzusu, hani kendimden örnek veriyorum ki anlayın. Hani daha çok belki kendinize bir şeyler katın diye kendimden örnek veriyorum. Bunları yaparsam o ağacın altında durmuş oluyorum. Belki onlardan hem bir şey öğrenirim. Onlar vesilesiyle daha çok tanınmış olabilirim falan. Bunları yapmıyorum. Daha geri planda kalmayı tercih ediyorum. Bu da başarıya giden yolda bir engel. Belki kendimi sabote etme şeklimdir. Mesela bir üçüncü konu, aslında daha bilimsel olaylara yaklaşacak olursak, bizi hayvanlardan ayıran bir beyin bölgemiz var. Alnımızın oraya denk gelen frontal lob, yani modern insanın bilinçli düşünme, daha böyle analiz etme yeteneğinin bulunduğu alan. Bir daha arka planında amigdala denilen bir yer var. Bu da duygularımızın olduğu, işte öfkemizin, ne bileyim, daha böyle nefs duygularının olduğu bölge. Başarı da aslında duygularını kontrol eden kazanır. Bu söz benim için gerçekten çok güzel ve çok anlamlı bir söz. Bunu yapmak zor. Yine o verdiğim örnekteki o başarıya giden yolda, hani iyi bir örnek değil dediğim örnekte, belki de o insanlar duygularını hep geri plana ittiler. Sadece her şeyi, evliliği bile mesela sadece mantık, hani bir iş olarak gördüler. Duygularını geri plana ittiler ve hedefe odaklandılar. Bundan yine olumlu bir şey çıkartacağız biz. Duygusal biriyim. Yani bazen beni bazı tanıyanlar çok duygusal gibi görmeyebilir beni, ama duygusal biriyim. Nasıl duygusal biriyim? Yani empati kurabiliyorum. Bazen fazla empati kurabiliyorum. Kendi dediğim gibi mesela o çocukluktaki örnekteki gibi birini mahcup etmek istemiyorum. Çok mükemmel olmaya çalışma bazı konularda var. Çok düşünme, kaygılanma, korkma, yapabilir miyim, yapamaz mıyım? Şimdi bu da aslında yetiştirilme tarzıyla alakalı. Bu da aile yapısındaki işte olumsuzluğa daha meyilli olma gibi duygularla alakalı. Başarıya giden yolda sizin prefrontal korteksinizi aktif yapıp amigdalayı, o duygu düşünceleri daha baskılamak gerekiyor. Böyle bir yöntem öğrendim. Daha sabah dinledim, bunu sizinle paylaşacağım. Kendim de uygulamaya çalışacağım bunu. Mesela o gün içerisinde neye çok öfkelendiniz, neye çok sinirlendiniz, neye çok stres yaptınız? Bunu sadece yazın diyordu yöntemde. Sadece yazmak, hani bazen bir şeyi çözmek değil, anlamlandırmak bile yeterli oluyor. Bu konuda hani bazen o kadar saçma konularda takıntı haline getiriyorum ki, yani korku, kaygı, endişe geliştiriyorum ki bu beni otomatik olarak hani bir hareketten, bir eylemden, bir başarıdan geri bırakıyor. Bu da benim için çok, benim hayatımdaki olumsuzluklardan bir tanesi. Bence bu birçok insanda var. Bazı konulardaki evhamlar, ama o tarz hedefe kitlenen insanlar kesinlikle duygularını işin içine karıştırmıyorlar. Bunu büyük liderlerden de anlayabilirsiniz. Hep böyle hani robot gibi otomatik bir şekilde hedef odaklı. Şimdi şurada son sözlerime gelerek şunları söylemek istiyorum size. Bazı şeylerde hani örnek verdim. Dedim ki hani bu başarılı oldu ama duygulu değil. Ama biz de duygusalız. Kendimde de halletmek istediğim bir konu olduğu için ve sizlerde de olabileceğini düşündüğüm için aslında biz kendimizi
daha iyi yönetirsek aslında onlardan daha başarılı oluruz, daha faydalı insanlar olabiliriz. Çünkü bizde daha insani duygular var. Akıl desen iyiyiz ya, fena değiliz diyeyim. Duygularımızı olumlu anlamda kontrol edebilirsek, yani gelen kötü o yapamam kaygıları, korkular, onları bastırıp daha olumlu duyguları ön plana çıkartıp daha mantıklı, daha analiz ederek davranırsak yapabiliriz, daha güzel olabilir. İşte bu insanların, olumsuz taraftaki insanların başarılı olma yönlerini gözlemleyip onlardaki almamız gerekenleri alıp almamamız gereken bizde iyi zaten olması gerekenlerle harmanlayıp başarıya ulaşabiliriz diye düşünüyorum. Sizler neler düşünüyorsunuz? Umarım karışık olmamıştır. Bu arada bir önceki videoma çok güzel yorumlar geldi. Beni çok mutlu ettiniz. Buna ihtiyacım varmış demek ki. Bunu görmek, okumak, hani sizlere bir şey kattığımı hissetmek beni gerçekten çok mutlu etti. Bir söz, bir cümle yalnız olmadığını hissetmek ve en önemlisi bence günümüzdeki en eksik kalan şey anlaşıldığını hissetmek ve düşünmek. Bir insan, unutmayın, bir insan anlaşılmadığını anladığında, düşündüğünde hırçın, sinirli, agresif oluyor. Siz de kendinizde daha kendinizi depresif, mutsuz, insanlara karşı sinirli hissediyorsanız muhakkak bir yerlerde bir yanınız anlaşılmayı bekliyordur ve anlaşılmıyorsunuzdur. Bu sebepledir. Ama yine videonun en başına atıfta bulunmak için söylüyorum. Kendiniz, başarılarınız, bunu kendime de hatırlatıyorum, bunu kendime de söylüyorum. Başarılarınız bir başkasının rızasını ve beğenisini kazanmak için değil, aslında kendiniz için olmalı. Yarışınız, evet, hırsınız olmalı ama bir başkasına yönelik değil. Kendinizle yarışmalısınız. Kendinizin en iyi versiyonu olmak için yarışmalısınız. Ve bu yolda insanlığınızı, duygularınızı kaybetmenize gerek yok. Sadece aklı ön plana tutup temiz iyi niyetlerle, geleceği öngörerek, o beyin sisini korkularla, kaygılarla kaldırarak bunu yapabiliriz diye düşünüyorum. Sizler neler düşünüyorsunuz? Bir sonraki videoda görüşmek üzere.